Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine şahane bir çantayla birlikteyiz. Şahane diyorum çünkü gerçekten bakar mısınız, rengiyle, duruşuyla, formuyla inanılmaz şık bir çanta oldu. Böyle ister günlük, isterseniz akşamları, gece, davetlerde, her yerde size eşlik edebilecek hem çok şık hem çok tarz bir çanta diyebiliriz. Çok uzun zamandır istediğiniz bir videoydu. Seti olmayanlar, elimizde setimiz yok, biz bu çantayı yapamaz mıyız? Hayır, elbette ki yapabilirsiniz. Siz de bu çantayı normal kenarlarından sap takarak aynı bu şekilde kapaklı bir, şu kapağı daha uzun örüp yan tarafa birleştirerek gayet güzel bir şekilde çalışabilirsiniz. Tabanı zaten 10'a 20 bir taban. O yüzden herhangi bir kendiniz örgüden 10'a 20 tabanda hazırlayabilirsiniz. Çantanın içinde keçe desteği kullanmadım. Bakın çok rahat bir şekilde duruyor. 2 tane Milano rafyadan ipim arttı. Yani çok fazla ip de yemiyor. Onu söyleyebilirim size. Kapağını görüyorsunuz. Kapak kısmını çift kat çalıştım. Bakın içine bir düz parça daha ördüm ve iki parçayı birbiriyle birleştirdim. Böylelikle mıknatıslarımızın altındaki metal parçaları gizlemiş olduk. Şu şekilde ön parçamız, bu da arka parçamız. Böyle gayet şık ve güzel oldu diye düşünüyorum. Yine ağız kapama çıt çıtımız şu pile görüntüsünü son derece güzel bir şekilde veriyor. Astarımızı çalıştık. Dakketen kullandım astarda. Mürdüm rengi tercih ettim. Çünkü vişne rengi bir çanta hazırlıyoruz. Aslında bu bordo bir set değil, bordo bir ip değil. Bu tam bir vişne rengi. Görüyorsunuz. Çift çıt çıt çalıştım kapak kenarlarında. Aslında kalın tok bir kapaktı. Yani tek bir tane de yeterli olurdu. Ama yine de 2 tane tercih ettim. Çok daha garanti olsun diye. Bunu her seferinde aç kapa yapmak zorunda değilsiniz. Bakın kenarları oldukça rahat ve ulaşılabilir. Hemen ölçülerine gelecek olursak 14 santimlik bir kapak bu. Yani şöyle ölçtüğünüzde bakın enimiz 14 santim. Boy olarak ise şöyle tuttuğumuzda 10,5 diyebiliriz. 10,5 santimlik bir kapağımız mevcut. Hemen açalım çantamızın da bir ölçülerini söyleyeyim sizlere açık haliyle. Şöyle en geniş kısmından tutuyorum. Bakın eni 32 santim. Boyu ise tam 20 santim. 20 santime 32 santimlik bir çantamız var. Açık hali bu şekilde duruyor. Görüyorsunuz. Oldukça yanlarda böyle büyük bir pay kalıyor normalde. Ama işte bunu taktığımız anda çantamız istenilen formu hemen kazanıyor. İçinde keçe yok. Sadece doğrudan dakketen ile astarlandı. Destek yok, besleme yok, hiçbir şey yok. Onu söyleyebilirim. Zaten 3.25 ile ördüm ve biliyorsunuz benim elim sıkı olduğu için hiçbir şeye ihtiyaç duymadım. Çok güzel bir çanta elde etmiş olduk. Umarım beğenirsiniz. Umarım bu çantayı benimle örmeye karar verirsiniz diyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup beğenilerinizle, yorumlarınızla desteklerseniz çok mutlu olurum. Biliyorsunuz etkileşimler bizim için çok önemli. Videolarımızın daha çok kişiye ulaşması için desteğinize ihtiyacımız var her daim. Bir diğer söylemek istediğim nokta ise abonelikler tamamen ücretsiz. Gönül rahatlığıyla ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bir de bu çantayla beraber burada bir marka gibi metal aparat satın alanlar, yanında gelenler için hemen şunun hatırlatmasını da yapmak istiyorum baştan. Eğer ki elinizde bir markanız var ve markanızı takacaksanız ya da o aparattan elinizde varsa kapağı örmeye başladığınızda şu kenarı yapıyorsunuz. Şu aradaki şu iki popcornu yapmıyorsunuz ki burada takacak yeriniz olsun. Ben onu unuttuğum için bakın buralara popcorn koyduğum için takamadım. Hemen o aparatı da göstereyim size. Bakın şu şekilde bir metal aksesuarımız vardı normalde. Buraya takmamız gereken ama dediğim sebeplerden dolayı ben takamadım. Çok kenara kaldı, kötü durdu. Tam şurası normalde olması gereken yer ama popcornlar ne yazık ki buna izin vermedi. Şöyle hafif saplayıp size göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde popcornun altında kaldı. Ama dilerseniz siz bu iki popcornu yapmadan bu aparatı buraya takabilirsiniz diyorum ve
Artık hazırsanız hemen çantamızı örmeye başlayalım. Şimdi malzemelerim bunlar. Bir tane setimiz var. Şöyle Milano rafya ip kullanacağım. Ve bu şekilde bir dolak tutucum var. Bununla çok rahat örüyorum. Öncelikle bunu takmak için şöyle belli noktalarından. Bu arada No 12. Bakın bu şekilde dolağımıza taktık. Şöyle setimizi açalım. Uzun zamandır beklediğiniz bir videoydu. Artık sonunda ipim geldi. Başlama fırsatı elde ettim. Bu şekilde bir kapak kitimiz var. Şurası arkaya geliyor. Burası ön kısma geliyor. Bu da tabanımız. Hemen tabanının kapağın ölçülerini de size vereyim. Bakın 20 santime şöyle 10 santimlik bir tabanımız var. Kapağı genişliğimiz ise 14 santim. 14 santim genişliğinde kapağı var bu çantamızın. Yine bu çantada ağız kapama çıt çıtı kullanacağım. Bir de kapağımızı çantaya monte etmek için de mıknatıslı çıt çıtlardan faydalanacağım. Öncelikle bunu kenara alabiliriz. Bununla işimiz yok. Şimdi çantamızın ilk baştaki ilmeklerini oluşturmaya başlayacağız. Her zaman olduğu gibi çantamın şöyle yan ortasından başlayarak yapacağım bu işlemi. İpimi alttan çektim. Ve şöyle bir tane sık iğne ile bakın başlıyorum. İpimi şöyle doladım. Burada bir kilitledim onu. Şimdi tekrardan giriyorum. Ve aynısından bir tane daha yapıyorum. 2 tane olmuş oldu. Şimdi burada bir tane daha yapacağım ama buraya geldiğimde onu dönüşte yapacağım. O yüzden bunu bu şekilde 2 tane de bırakıyorum. Şimdi elime başka bir tığ alıyorum. Bu tığ ile alttan bakın bu şekilde şöyle ipimi bununla çekiyorum. Diğer tığıma takıyorum ve bu şekilde ilmeğimi oluşturuyorum. İpimi çektim. İlmeğimi oluşturdum. 3 kere yapıyorum buraya. Şimdi geçtim buraya. Bir. 2. 3. 4. Ve 5. Şimdi 5 tane yaptım. Diğer tarafa geçiyorum. 1. Siz kullandığınız ipinize göre ilmek sayınızı ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi buraya da 5 tane yapacağım. Bu şekilde çift tığla yaptığımız zaman tepe ilmeklerimiz büyümüyor. Çok daha güzel oluyor. Çünkü aksi takdirde aşağıya indiğimizde aynı tığla aşağıya inmeye kalktığımızda o zaman ilmeklerimiz ne yazık ki şu tepe ilmeklerimiz büyüyor. Bu sayede hiç büyütmeden yapmış oluyoruz. Şimdi geliyorum. Hemen yandaki deliğimize geçtik.
1 2 ve 3. Görüyorsunuz. Şimdi bundan sonra hep 3-3 gideceğim. Köşelerde 2 tanesine 5-5 batıyorum. Diğerlerini hep üçlü yapıyorum. Şimdi birazcık size bu iki tığ oyalayıcı gelebilir. Ama inanın değiyor. Yani çok daha düzgün olmasını sağlıyor. Bakın tepelerimizi görüyorsunuz. Ne kadar düzgün olmuş oldu. Şimdi bu şekilde 3 gideceğim. Yine şu köşeye geldiğimde bakın şu köşedeki 2 taneyi, şuradaki 2 taneyi beşli yapacağım. Dilerseniz şöyle de yapabilirsiniz. Ya 4-5-4 de yapabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Ben bu şekilde şimdi dolaşıp geleceğim buraya kadar ve toplam ilmek sayımı sizlerle paylaşacağım. Evet, şimdi bakın tabanımızı dolaştık, geldik. Şöyle gösterecek olursam, hatırlarsınız en başta buraya batmıştık. En son geldim, tekrardan oraya battım. Şimdi ilmeğimi uzattım şu şekilde. Şuradaki ilk yaptığım değil, ikinci yaptığım gerçek. Bakın sık iğnenin şöyle tepesine arkadan geliyorum. Bu ilmeğimi arkaya çekiyorum. Sonrasında tutuyorum. İpin uzantısından girip bu ipi de ilmeği de takıp şöyle buradan bir ilmek çıkartıyorum bu şekilde. Hemen yanındaki bakın görüyorsunuz, buradan giriyorum. Bir sık iğne. Geldim yanına. Bir sık iğne. Geldim yanındakine. Bir sık iğne. Bu şekilde şimdi tüm tabanımızı dolaşacağız. Her bir ilmeğin içine bir sık iğne yapıyoruz. Tepe ilmeklerimizi geniş tutacağız her zaman. Bakın şu ilk ilmeğim sıkı olacak. İkinci ilmeği biraz uzatacağım. İpim çok ince. O yüzden ilmek sayım biraz fazla oldu tabii haliyle bundan dolayı. Eğer daha kalın bir iple çalışırsanız sizin ilmek sayınız daha az olacak. Bakın bu şekilde her birine sık iğne yaparak dolaşıp geliyorum sıranın başına kadar. Her ilmeğe bir kere batacağız. Şimdi hem bu sayede sayayım, unuttum saymayı. Size toplam ilmek sayımı da söylemiş olacağım. Evet, şimdi geldik. Toplamda 136 tane ilmeğimiz var. Şimdi ben burada bir 3 tane de arttırma yapacağım belli noktalarda. Onu göstereceğim şimdi size sayıyı denkleştirmek için. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben dediğim gibi ipi tek kat kullandım ve ipim çok ince olduğu için fıstıklarımı şimdi yani popcornlarımın arasına ben 7 tane sık iğne koyacağım. Ama siz eğer ki daha kalın bir iple çalışıyorsanız o zaman aralarını 5 olarak yapabilirsiniz. Yani iki fıstığın arasında 5 tane sık iğne olsun sizinkilerde. Ama bende 7 tane olacak. Onu söyleyeyim şimdiden. Şu şekilde uzattım yine son bakın. Sonuncuyu yaptım. Şu bizim ilk yukarı çıktığımız ilk sık iğnemiz bu değil. Tepesi olan gerçek sık iğnemiz burada görüyorsunuz. Bunun yine arkasından geleceğim.
Yine uzantısından gireceğim. Taktım arkaya. Çektim, sıkıştırdım ve yine buraya bu sık iğnemi yaptım. Şimdi hemen yanındakine de sık iğnemi yapıyorum. Bakın 2 taneyi yaptım. Bir tane daha yapıyorum. 3 tane. Şimdi buraya fıstık yapacağım. Fıstıklarımı nasıl yapıyorum? Tığımı doladım. Girdim bu noktaya. Çektim ikisini, çıkarmadım. Çektim ikisini, çıkartmadım. Çektim ikisini, çıkartmadım. 4 oldu bakın. Yine çektim 2 tanesini, yine çıkartmadım. Son kez 6.'yı da yaptım. Çektim ikisini. Şimdi hepsini bir topladım. Bakın burada şunu yapıyoruz. Şöyle parmağımızla örgünüzü dışa doğru atabilirsiniz. Şimdi burada hiçbir şekilde zincir çekmiyorum. Bakın hemen yanındakinden sık iğnemi koymaya başlıyorum. 1 2. Bunu hiç şey yapmayın. Bakın şöyle fıstığı şöyle dışarıya ittirebiliriz. Herhangi bir şekilde bir kalem ucu olur ya da büyük bir tığınız olur. Evet, bakın bu şekilde bir topçuğumuz olmuş oldu. Şimdi 2 tane yaptık. 3 tane yaptık. 4 5 6 ve 7. Şimdi tekrardan tığımı doladım. Başlıyorum yapmaya. 1 ikisini çıkarttım. 2 ikisini çıkarttım. İkisini çıkarttım. Yine ikisini çıkarttım. Yine ikisini çıkarttım. Kaç oldu? Tığımın üstünde 6 tane var. 5 tane yapmışım. Tekrar son olarak girdim. İkisini çıkarttım ve hepsini bir topladım. Doğrudan hemen yanındakiyle başlıyorum. Burada bakın görüyorsunuz, fıstığı yaptığımızda bakın fıstık normal şöyle arkaya doğru kıvrılıyor. O yüzden bu fıstığı ne yapıyoruz? Öne doğru ittiriyoruz. Bakın bu şekilde öne doğru ittirdim. Şimdi ilk sık iğnemi yapmıştım. Şimdi aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum ve buradaki arttırmamı tamamlamış oluyorum. 2 oldu. 3 4 5 6 ve 7. Görüyorsunuz. Ben bir tane şu sert tığımı alayım da. Arkası çünkü şey geliyor. Bakın böyle daha sert bir tığla. Bunları o esnada da böyle yapabilirsiniz. Dilerseniz sonrasında da yapabilirsiniz. Hani hepsini bir sonrasında da böyle ittirebilirsiniz. Bakın görüyorsunuz, çok güzel topçuklar olmuş oluyor bu sayede. Şimdi kaç tane yapmıştık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yapmıştık. Şimdi tekrar gösteriyorum. 1 2 3 4 5. İpiniz kalınsa siz beşli fıstıkta yapabilirsiniz. Ve 6. Evet, hepsini bir taktım. Şimdi hemen
yanındakinden devam ediyorum. Aslında ön tarafa geliyor da şu yanındaki sık iğneyi yapınca tekrardan arkaya kaçıyor. İki, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet. Bakın bu şekilde öne doğru ittirirsiniz. Çok da düzgün bir şekilde oluyor fıstıklarımız. Hemen dediğim gibi dolaşıp geleyim. Arttırma yaptığım noktaları tekrar söyleyeceğim size yapıp geldiğimde. İlk sırayı tamamlayacağız. İlk sırayı tamamladıktan sonra bundan sonraki sırada hiçbir şekilde popcorn koymuyoruz. Bir sıra düz devam edeceğiz. Ondan sonra diğer popcornumuzu artık bunların aralarına koyacağız. Yani böyle zikzaklı olarak gidecek. Hemen dolaşıyorum ve geliyorum. Evet, geldik şimdi yine görüyorsunuz ek yerimize. Şu ilk yapmış olduğumuz değil, yanındaki gerçek sık iğneden girdim. İpimi arkaya çektim. Sonra bu ipin uzantısından girdim. Şimdi ilmeğimi sıkıştırıyorum burada. Buradan bir ilmek çıkarttım ve çıktım yukarıya. Hemen yanındakinden devam ediyorum. Bu arada arttırma sadece bir bu köşede yaptım, bir de bu köşede yaptım. Bilginiz olsun. Gerek kalmadı çünkü. Onu da söylemiş olayım. Şimdi devam edelim. Her ilmeğe bir tane. Tekrar hatırlatıyorum. İpiniz kalınsa siz fıstıkların arasını 5 sık iğne yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde bir sıra hemen sık iğnelerimi dolaşıp geliyorum. Şimdi yine ek yerine geldim. Bakın bir üst sıraya çıktım. Şimdi buranın fıstığı ortada olması gerekiyor ya, o tam burada olacak. Yani dönüp geldiğimizde en son yapacak olduğumuz fıstık olacak. Şimdi buradan başladım. Bakın aynı yöntemle bir altlardaki gibi üst sıraya çıktım ve tam bu iki fıstığın ortasına geldim. Yani şurası, bakın görüyorsunuz, tam ortadaki. Arada 7 tane vardı. 7'nin ortası buraya denk gelmiş oluyor. Yine buradan sayacak olursak şu ilk yaptığım, yukarı çıktığımla beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yine yapmış oluyorum. Tığımı doladım. Hemen buraya tekrardan başlıyorum fıstığımı yapmaya. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. Ve 6 oldu. Bakın 6 tane fıstığımı yaptım. Şimdi hepsini bir topluyorum. Geldim yanındakinden. Burada dikkat edin. Yanlarındakileri kaçırmayın. Geldim yanına. Hemen sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6,
ve 7. 7 taneyi yaptım. Şimdi tekrardan fıstığımı kurmaya başlıyorum. Bakın yine görüyorsunuz tam 2 fıstığın ortasına gelmiş oldu. Evet bakın 5 tane oldu. Şimdi aynı yere girdim. 6.'yı yaptım. Ve hepsini topladım. Hemen yanındakinden bakın sıkıyorum, ilmeğim sıkı. Sık iğnemi yapmaya başlıyorum. Eğer bu ilmeğinizi sıkı tutmazsanız özellikle fıstık bölümlerinde çok fazla derecede genişler örgünüz. Ona dikkat ediyoruz. Şimdi bu şekilde ilerliyorum. Bir, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7.'yi de yaptım. Tekrardan buraya fıstıkla başlayacağım. Şimdi hemen şunları tekrardan arkaya ittirelim. Eğer örgümüz ters yüz örgü olmuş olsaydı bakın fıstıklarımız zaten yaptığımızda terste hemen örgünün yüzünde kalmış olacaktı ama hep yüzünden ördüğümüz için bu şekilde arkada kalıyor. Onları böyle öne doğru daha sonrasında ittiriyorum bir tığ yardımıyla. Dediğim gibi bunu sırayı bitirin, hepsini birden toplu yaparsınız. Bakın bu şekilde çok tatlı bir şekilde ilerliyor fıstıklarımız. Şimdi nereye kadar? İstediğim yüksekliğe gelene kadar. Bakın bir üst sıraya çıktığınızda ne yapıyorsunuz? Hemen onu da söyleyeyim. Fıstıktan sonra ne yapıyorduk? Bir sıra sık iğne örüyorduk. Siz de bunu dolaşıp geliyorsunuz. Dediğim gibi buraya fıstığımızı yapıyoruz. Son ilmeğin içine. Daha sonra aynı yöntemle buraya bağlanıyoruz. Bir üst sıraya çıkıyoruz. Bir sıra sık iğne dolaşıp geliyoruz. Daha sonra fıstıklarımızı koyarken artık şunun hizasına koyacağız. Yani hep zikzak şeklinde gidecek. Hep aralara koyulacak şekilde gidecek. Çünkü burada da bir fıstık olacak ya. Bu arada 7 tane olacak malum. Bu 7 tanenin ortasındaki 4. olan ilmek mesela burası. Bunun üzerine bir fıstık daha gelmiş olacak bu sayede. Dediğim şekilde şu aralara koya koya örüp gelelim. Evet, şimdi bir yöntem daha göstermek istiyorum. Eğer ki o popcorn yapımından sıkıntı yaşadıysanız, zorlanıyorsanız size bir başka yöntem daha göstereceğim. Ancak burada dikkat etmeniz gereken çok önemli bir nokta var. O da nedir? Burada kesinlikle ve kesinlikle yapacak olduğumuz şimdiki gösterdiğim yöntemde çekeceğimiz zincire batmıyoruz. Eğer batarsak göz sayımız değişir. Sürekli sıkıntı yaşarsınız. Onun önüne geçmek için şimdi vereceğim bilgiye çok dikkat etmenizi istiyorum. Tığımı doladım. Bakın yine her zamanki gibi aynı şekilde fıstığımızı yapıyoruz. Burada herhangi bir değişiklik yok. 2 3 4 5 ve 6. Evet. Şimdi 6 tane var. Şimdi 6 tane bakın parmağımı şöyle arkasından getiriyorum. Ve hepsini bir toplayınca şöyle sıkı bir zincirle kapatıyorum. Sonra hemen yine tığımdaki ilmek sıkı. İlk sık iğneye girip bakın bu şekilde sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. Zinciri çektiğimiz zaman gördüğünüz gibi zaten dışarıda kalıyor. Yani bu şekilde çok daha kolay yapabilirsiniz. Ama ilk başta bunu göstermememin sebebi şuydu. Hep bu örnekte şu sıkıntı yaşanıyor. Bakın bu benim çektiğim zincir. Eğer bu zincire batarsak bir üst sırayı dolaşırken her seferinde göz sayımız bir tane artacaktır. Burada buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın şu fıstığın batacak olduğumuz tepesi, buraya batıyoruz. Ama buradaki zinciri atlıyoruz. Bu zincire batmayacağız. Sonra buraya geçiyoruz tekrardan sık iğnelerimizi yaparken buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu şekilde görüyorsunuz fıstıklar dışarıda kalıyor. Daha kolay bir şekilde fıstıklarınızı yapmış oluyorsunuz. Umarım
bu bilgi faydalı olmuştur sizler için. Siz hangisini beğendiyseniz, hangi yöntem kolayınıza geldiyse onunla devam edebilirsiniz. Burada ben de artık sona yaklaşıyorum. Son sıramdayım. Bunun üzerine artık sık iğnelerimi yapacağım ve çantamı tamamlayacağım. Şöyle hemen astarını da göstermek istiyorum sizlere. Astarımızı da hazırladık. Bakın zaten vişne renginde, yani mürdüm renginde aslında bu ipimiz ve aynı şekilde mürdüm renginde de bir astar hazırladım. İçinde küçük bir yan cebi var. Yine de telefonları koymak için açısından. Çantamıza bunu ne zaman astarı dikiyoruz? Çıt çıtlarımızı taktıktan sonra. Evet, şimdi geldik. Bakın 2 sıra sık iğnemi ördüm ve artık ağzını ters sık iğne ile dolaşacağız. Ters sık iğne ile dolaşmak istemiyorsanız ama siz ilmek kaydırmayla da dolaşabilirsiniz. Şimdi ne yapıyorum? Yine her zamanki gibi aynı yöntemle bir üst sıraya geçiyorum. Ve şimdi başlıyorum geri geri gitmeye. Uzatıyorum. Bir tane atlıyorum. Yanındakine. Bakın giriyorum. Alttan görüyorsunuz kancayı aşağıya çevirdim. İpimi çektim. Ve yukarıya çıkarttım. Tığımın üstünde 2 tane var. İkisini bir topladım. Uzattım. Bir taneyi atladım. Yanındakine girdim. Bakın. Tığımı çevirdim. İpimi alttan çektim. Diğerinin yanına geçirdim. İkisini bir çıkarttım. Uzattım. Bu şekilde şimdi sıra sonuna kadar dolaşacağız. Geleceğiz. Artık çantamızın alt kısmını bitirmiş olacağız. Ve sonrasında kapak kısmına başlıyoruz. Evet, en son ilk başladığım noktaya da tekrardan yaptım. Ve artık ipimi burada kesiyorum. Artık iğnemi takayım. Ve yine bakın arkada bir sonraki ilmek kaydırma yaptığım noktadan giriyorum ve bu şekilde sık iğnelerimin arasından ilerleyerek ipimi artık gizliyorum. Biraz uzun gizliyorum. Düğüm yapmadım çünkü. Evet. Bakın bu şekilde ipimizi tamamen yok etmiş olduk. Çantamızın ağzı da biraz şöyle görüyorsunuz toparlandı. Gerçekten çok güzel, çok tatlış bir çanta hazırladık birlikte. Şimdi bunu dilerseniz, isterseniz böyle klaçlar yapabilirsiniz, isterseniz daha büyütebilirsiniz, büyük çantalara uygulayabilirsiniz. Tercih size kalmış ama gerçekten son derece güzel, tatlış bir çanta var elimizde. Şimdi gelelim kapak kısmına. Kapak kısmının ölçüsünü alırken ne yapıyoruz? Hemen onunla başlayalım. Şimdi şöyle tutmanızı istiyorum. Bakın şeyin önemi yok. Aynı olduğu için nereyi rahat tutabilecekseniz orayı tutabilirsiniz. Ben burada şurayı tercih edeceğim şimdi. Çünkü rahat bir şekilde sayabilmek adına. Şimdi burada kapağımı koydum. Şimdi bu noktada kapağımın hizasına bakın şu
deliğin hizasına bir tane işaretleyici takıyorum. Şimdi ne yapmak istediğimi anlayacaksınız. Önemli değil. Herhangi bir yer olması, herhangi bir ilmeğe takabilirsiniz. Sanki toplu iğne taksam daha rahat olacakmış. Evet. Şimdi bakın, tam deliğin hizasına koydum. Şimdi geldim. Buradaki deliğin hizasına da aynı şekilde işaretleyicimi takıyorum. Evet. Şimdi bakın, kapağımızın genişliği bu kadar olacak. Bunu niye gösteriyorum size? Ben istesem sayıyı verir geçerim ama yani farklı farklı ipler kullanıyor olabilirsiniz. Burada ölçünüzü nasıl ayarlayacaksınız? Sonuçta sizin örgünüzde bu şekilde kapağın iki delik arası, bakın finaldeki şu görmüş olduğunuz iki deliğin arası kaç ilmek, onu saymanız gerekiyor. Şimdi ben sayacağım burada. Benim kaç ilmeğime denk gelmiş bu. Bakın sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 ilmekle başlamam benim için yeterli olacak bu çantada. Yine kontrolünü tabii ki de yapacağız. İlk birinci sırayı ördükten sonra. Şimdi zincir çekerek başlıyoruz. Birinci zincirim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 artı 1 ile başladım. Evet, 29 tane zincirimi çektim, geldim. Şimdi burada hiç uğraşmayacağım arka loplardan batmaya. Çünkü etrafını sık iğne dolaşacağımız için doğrudan hemen sık iğnelerimizi yapmaya başlıyoruz. Toplamda şimdi tam 28 tane sık iğnemiz olacak. Bu sefer git gel şeklinde öreceğiz. Zaten ipimiz ince olduğu için çok da dikkat çekmiyor. Ama hep yüzünden gitmek isterseniz arkadan ilmek kaydırmada dolaşıp hep yüzünden de örebilirsiniz. Her zamanki gibi yine bir sıra sık iğne, bir sıra fıstık şeklinde ilerleyeceğiz. Bu sefer fıstıklarımızın arasını ben 6'ya düşürdüm. Sebebi de daha fazla orantılı bir fıstık dizilimi yapabilmek için. Evet.
Şimdi normal bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Siz tabii ki de kontrolünüzü yapın. Şimdi 1 2 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Tığımı doladım. Artık buraya bir fıstık yapacağım. Bir kere battım, 2 kere battım, 3 kere battım, 4 kere battım, 5 kere battım ve 6 kere battım. Şimdi parmağımı arkaya bakın koyuyorum. Şöyle içeri doğru bastırıyorum. Hepsini topladım ve sıkıştırdım. Şöyle ezdim onu, katladım dışarıya doğru. Şimdi hemen yanındaki ilmekten sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. Yeniden 6 tane sık iğne yapıyoruz. Beşinci ve 6. Bakın tekrar sayalım. 3, 6. Evet. Şimdi tığımı doladım. Yeniden fıstık. Dört, 5 ve son olarak 6. Yine parmağımı arkasına koydum. Sıkıştırdım. Şöyle katladım bakın dışa doğru. Yine 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi tekrardan fıstık. Şimdi bu şekilde bir fıstık, yine 6 tane sık iğne, bir fıstık deyip en son 3 tane ilmeğimiz kalacak. Şimdi oraya kadar yapıp hemen geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi en son popcornumu da yaptım. 3 tane sık iğnemi yaptım ve bir zincir çekip döndüm. Şimdi bu sırayı komple böyle sık iğne olarak gideceğiz. 2 3. Şimdi bakın şu zincirler, bakın görüyorsunuz, zincirlere batmıyoruz hiçbir zaman. 4 5 6 sayın bu şekilde. Toplamda sayınızın yine 28 olması gerekiyor. Bakın yine zinciri atladım. Çünkü zincire batarsam 4 tane fıstığımız var. Yani popcornumuz var. Haliyle ne olur? Bu sefer göz sayımız 4 tane artar. Bakın yine gösteriyorum. Şimdi bakın burası batmam gereken nokta. Burası zincir. Buraya batmıyorum. Zinciri atladım. Yanındaki Şimdi bu sefer fıstıkların aralarına batarak gideceğiz. Yine çantamızda olduğu gibi o zikzak görüntüyü vereceğiz.
Şimdi bir zincir çektim, döndüm. Bakın bu şekilde fıstıklarımız yerleşmiş oldu. Şimdi devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Tam 7 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 8.'ye fıstık yapıyoruz. Sizin sayınız tabii ki de farklı olabilir. Siz de kendiniz ona göre ayarlayacaksınız. Dengeli bir şekilde fıstıklarınızı dağıtın. Zaten sonrakiler hep onun aralarına denk gelecek. Evet, bakın parmağımla itiyorum yeniden. Topladım hepsini. Sıkıştırdım. Ve devam ediyorum. Şimdi artık aralarda 6 tane olacak yine. 3 4 5 ve 6. Tığımı doladım. Başlıyorum yeniden fıstığımı yapmaya. Evet. Geldim şimdi. Tekrardan 6 tane. Üç, 4, 5 ve 6. Buraya da yine fıstığımı yapacağım. Kalan noktaları da yine sık iğne yaparak devam edeceğim. Bakın görüyorsunuz ters yüz olduğu hiç belli bile olmuyor aralarda. O yüzden tek yön gitmeye uğraşmaya hiç gerek yok. Bu şekilde dümdüz yukarıya çıkacağız. Şimdi hemen bu sırayı da bitiriyorum. Sonra üzerine yine bir sıra dümdüz sık iğnesini yapıyorum. Tekrardan normal fıstıkları koyacağımız sıraya geliyoruz. Evet, geldim. Bakın bir sıra normal sık iğnemi de dolaştım. Tekrardan fıstık koymaya başlayacağız. Aynı şuradaki yaptığımız gibi 3 tane sık iğnemizi yapıyoruz ve fıstığımızı koyuyoruz. Tekrar ediyor artık yaptıklarımız. Unutmayın, iki fıstığın arasında 6 tane sık iğne var. Beş tane oldu. Parmağımla ittiriyorum. Sıkıştırdım. Katladım şöyle. Hemen devam ediyorum. Bakın kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman bir tane daha yapıyoruz. Yine parmağımla ittirdim. Sıkıştırdım. Ve hemen yanındakinden devam ediyorum.
Yine 6 tane yine fıstık. Şimdi o zaman şu sıradaki fıstıkları yaparken 3 zincir 3 tane sık iğne yapıp fıstık yapıyoruz. Bu aradaki fıstıkları yaparken ise 7 tane sık iğne yapıp böyle fıstık yapıyoruz. Ama fıstıkların araları hep 6 tane sık iğne olacak dedik. Şimdi hemen istediğim yüksekliğe gelene kadar bunu tekrar ediyorum. Unutmayın, bir fıstık, bir sık iğne, bir fıstık sırası, bir sık iğne sırası. Onu unutmayalım. Hemen örelim ve gelelim. Evet, şimdi bakalım kaç sıra örmüş olduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane popcorn sırası örmüş olduk. Bu 9 tane popcorn sırasını, yani yandan sayarsak da şu kenarda bakın 5 tane olacak şekilde yaptık. Şimdi artık etrafını sık iğneyle dolaşma zamanı. Bakın sıra sonuna geldiğimizde görüyorsunuz ters, yani şöyle ördük. En son bir sıra popcorndan sonra sık iğnemizi yaptık. Bir zincir çektik, döndük. Yani popcornlar önümüzde olacak ve şimdi artık bu noktadan sonra başlıyoruz. 4 tarafını sık iğne ile dolaşacağız. Bu kısımda sıkıntı yok. Zaten burası sık iğneden oluştuğu için yine her bir sık iğnenin üzerine bir sık iğne olacak şekilde burayı dolaşacağım. Şimdi sıra sonuna kadar geleyim, devam edelim. Evet, tam köşe noktasına bakın geldim. Son sık iğnemi de yaptım. Şimdi aynı sık iğnenin içine bir, iki tane daha yapıyorum. Yani böylelikle şöyle bir köşe dönmüş oluyoruz. 3 tane batmış oluyoruz. Sonra bir altındaki bakın sık iğnenin olduğu yerden giriyorum. Her sıraya bir tane. Her sıraya bir sık iğne yaparak yoluma devam ediyorum. Bakın hiç kesmiyorum burayı. Her sıraya bir tane yaptım ve son noktaya geldim. Şimdi şuradaki ilk tepeye giriyorum. Evet. Bakın yan tarafı da bu şekilde dolaşmış olduk. Şimdi dönüyorum. Şuradaki bakın ilk baştaki tepeye batmıştım. Aynı yere şimdi yine köşe dönüyoruz. 2 tane daha batıyorum. Yani köşeyi toplamda 3 tane aynı yere yapmış olduk. Sonrasında devam ediyorum. Her ilmeğin tepesine bir tane sık iğnemizi yapıyoruz. Bakın görüyorsunuz, hepsine bir tane. Şimdi şunun da sıra sonuna geleceğim. Aynı şekilde şu köşedeki son noktaya 3 tane yapacağım. Yine burada da her bir sıraya bir tane batacağım ve başladığım noktaya kadar geleceğim. Şimdi buraya kadar gelelim. Hatta orayı da göstermek adına şöyle bir işaretleyici takayım. Şimdi buraya kadar gelelim. Oradan sonra artık etrafını ters sık iğne ile dolaşmaya başlayacağız. Şimdi geldim. Bakın son noktaya. Buraya geliyorum. Şimdi buraya sık iğne yapmıyorum. Geliyorum buraya, ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Geri geliyorum. Aynı çantanın ağız kısmına yaptığımız gibi şimdi birer tane atlayarak çantamızın ağız kısmını
kapağımızın ters sık iğne ile dolaşıyoruz. Bakın uzatıyorum, bir tane atlıyorum, yanındakine giriyorum. Sık iğnenin tersten gidileni, geri geri gidiyoruz. Şöyle bakalım artık bir. Hemen birer tane atlayarak gördüğünüz gibi bir etrafını dolaşıyorum. Şimdi burayı dolaşacağım. Komple geleceğim. Her yerini dolaşacağım. Sonrasında bir de şu ikisinin ara noktasına ilmek kaydırma dolaşacağım. Hemen tekrar başladığım yere gelene kadar komple ters sık iğne ile dolaşıp geliyorum. Evet, şimdi en sonuncusunu da yaptım. Bakın tığımdan çıkarttım. Ve ilk başlangıç noktasından tığımı arkaya alıyorum. İlmeğe geçiriyorum. Ve bu ilmeğimi ön tarafa çekiyorum. Şimdi başlıyorum ilmek kaydırmaya. Burada görmüş olduğunuz her bir ilmek tepesine giriyorum. Ve ilmek kaydırıyorum. Böylece ters sık iğne ile bu bizim normal sık iğnelerimizin arasına şöyle bir hat oluşturmuş oluyoruz. Tabii ki de bu size kalmış, isteğinize kalmış. Dilerseniz yaparsınız, dilerseniz yapmazsınız. Ben bu görüntüyü seviyorum. O yüzden yapacağım. Artık bunu da yapınca kapağımız bitiyor. Bakın bu şekilde dört bir kenarı dolaşacağız. Şöyle bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Tabii dediğim gibi siz bilirsiniz. İsterseniz yapın, isterseniz yapmayın. Bu tamamen size kalmış. Dilerseniz eğer kapağın içine astarlamak isterseniz astarlayabilirsiniz. İsterseniz bu parçadan bir tane daha örüp sonrasında iki parçayı birleştirip daha kalıplı daha kalın bir kapak da elde edebilirsiniz. Hepsi tamamen sizin tercihinize kalmış. Evet, geldik şimdi en sona. Bakın sonuncuyu yapmıyorum bilerek. Neden? Onu iğneyle yapacağız çünkü. Şimdi burada artık dikeceğimiz için biraz böyle pay bırakıyorum. İpimizi çekelim. Şimdi bir sonraki ilmek kaydırmamızı görüyorsunuz. Buradan giriyorum. Sonrasında tekrardan ipin çıktığı noktadan arkaya geri gidiyorum. Ve böylece örnek devamlılığını da sağlamış oldum. Evet, görüyorsunuz çok güzel bir şekilde popcorn kapağımızı hazırlamış olduk. Hiçbir fazlalığı yok. Tamamen birebir ölçüyü yakalamış olduk. Şimdi dediğim gibi şu parçayı ben daha tok hale getirmeye karar verdim. Ekleyecek olduğum aparatları da rahatlıkla gizleyebilmek adına şimdi ben bu parçadan bir tane de dümdüz sık iğne olarak öreceğim. Aslında fikir olarak bunu daha önceden düşünmüş olsaydım şu ilmek kaydırmayı yaparken aynı anda o iki parçayı birbiriyle birleştirirdim. Bu çok daha
doğru bir yöntem olmuş olurdu. Şimdi ben burada aynı şeyi yapacağım. 28 tane sık iğne ile başlayacağım. Yine aynı şekilde etrafını en son etrafını dolaşacağım ve daha sonrasında şu tam ilmek kaydırmanın dibinden dikeceğim. İki parçayı birleştireceğim. Onu göstermeme gerek yok. Hemen hazırlayıp geliyorum. Evet, şimdi şöyle göstereyim hemen. Görüyorsunuz parçamızın birebir aynısını ördük. Sadece popcorn yok. Onun dışında aynı sıra sayısında, bakın aynı büyüklükte çalıştık. Şimdi 2 tane de çıt çıt kullanacağım bu kapakta. Köşelerde herhangi şekilde dönme yapmasın diye. Bakın şöyle koyup birleştirdiğimizde bu kapak kısmının arasında kalmış olacak şuradaki görüntüler. Şimdi hemen bunu dikmeye başlayalım. Uzunca bir ip hazırlıyorum çünkü 4 kenarını birden dolaşacağız. Bakın şimdi şuradan dikmeye başlayacağım. Dikerken tam nereden dikiyorum? Bakın şuradaki ilmek kaydırmanın altından giriyorum. Böylelikle dikişim gözükmeyecek. Bakın buradan girdim. Bir yandaki ilmek kaydırmanın olduğu, şöyle göstereyim daha rahat olacak. Şu tarafa doğru gidelim. Bakın buradan çıktım. Bir sonraki aynı şekilde ilmekten çıktım. Yanındaki ilmekten girdim. Buradaki ilmek kaydırmanın hemen altından, bakın ortasından değil altından çıkıyorum. Hemen bir yana giriyorum. Burada da bir yandaki ilmekten çıkıyorum. Bu şekilde sıra sıra 4 kenarını dolaşacağız. Bakın bir yanındaki, altta da hemen bir yanındaki ilmek. Bakın böylelikle daha tok, daha kalın bir kapak elde edeceğiz. Hem de her şeyi gizlemiş olacağız bu sayede. Şimdi hemen bu şekilde 4 kenarını birleştirip geliyorum. Evet, parçamız artık tamam. Bakın diktik, birleştirdik ve burada payımızı bıraktık. Bunu da burayı dikmek için kullanacağız. Şu parçayı dikeceğiz bununla. Gerçekten böyle kalıp gibi oldu şu anda. Artık istediğimiz tokluğa ve sertliğe ulaştı. Altındaki çıçlarımızı da buraya takmış olduk uç noktaya. Şimdi artık şu aparatı çantayla buluşturma zamanı. Şunları kaldıralım artık daha önceden. İlmek almak için biliyorsunuz. İlmek sayısını hesaplamak için takmıştık bunları. Şimdi yapacağımız şey güzelce çantamızı böyle doğru formdayken katlamak. Sonrasında yan ortalarını bulup tam bu noktalara işaretleyicimizi takıyoruz. Sonra bu bulduğumuz yan ortaları şu şekilde ağız ağza getiriyoruz. Ve bu sefer de ön ve arka ortaları işaretliyoruz. Evet. Artık tam olarak bakın yerimizi bulduk. Şimdi ne yapıyoruz?
çantamızın bir kere önünü ve arkasını belirleyin kendinizce. Hani ola ki bir hata yapmışsınızdır, bir sıkıntılı olan yeri vardır. Orayı kamufle etmek istiyorsunuzdur, arkaya gelsin istiyorsunuzdur. Ona göre önce bir çantanızın önünü arkasını ayarlayın. Benim herhangi bir sıkıntı yok. İki tarafı da birbiriyle aynı. Şöyle bakın, çeviriyorum, bakıyorum, hiçbir şey yok. Herhangi bir yüzünü seçtim. Şimdi burası öne olacak. Haliyle bu tarafı arka olarak ayarladım. Bunu şimdi buraya monte edeceğiz. Şimdi bu işaretlediğimiz noktanın, bakın şöylece hizasına şu iğneyi takıyorum bu şekilde. Bu ne için? Orta noktayı ayarlayabilmemiz için. Evet. Nasıl takıyoruz? Nereye hizalayıp dikiyoruz? Bakın. Tam şu şekilde. Ön parçayı takacak olduğumuz kısım tam sınırda olacak. Bu şekilde ayarlıyoruz. Evet. Şimdi bunu ayarladık. Aynı zamanda şöyle bir, yine de bakın orta noktaya göre ayarladım ama yine de şöyle bir bakıyorum. Bunu koyduktan sonra iki tarafımda ne kadar bir pay kalıyor? Şöyle bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,5 gibi. Şu tarafı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,5 gibi. Tamam. Şu anda tam yerimi ayarlamış bulunmaktayım. Hemen dikme işlemine geçeceğiz. Bunun için ne yapıyorum? Hemen elime bir ip alıyorum. İğne ile dikeceğiz. Şimdi burada bir hizayı tutturmamız lazım. Bir, iki, üç, dört deliklerimizi sayalım bir. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane. Yani orta noktamız tam bir tarafta 7, bir tarafta 7 olacak şekilde olması gerekiyor. Şimdi dikmeye başlarken orta noktadan başlayacağız. Şimdi hizama bakıyorum. Tam nereden diktiğimde tam o hizada olacağız. Onu kestirmeye çalışıyorum şu anda. Şimdi ipin diğer ucunu kesmiyorum. O yüzden çok fazla payda bırakmıyorum. Çünkü bu taraftan geleceğim, dikeceğim. Kalanını diğer taraftan devam edeceğim. Şimdi bakın yan taraftan giriyorum ve battığım yerin hemen hizasına gidiyorum. Burada biraz bunu kamerada göstermek çok zor ama hani mantık olarak anlamanızı istiyorum. Hizasına ilerliyoruz. Aynı yatay hizada dikmeye özen gösterirseniz hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Onu takip edin. Burada dikiş izi olmasının hiçbir sakıncası yok. Çünkü zaten astarla kapatacağız. Ama siz eğer astar kullanmıyorsanız daha özenli bir şekilde dikmenizi tavsiye ederim. Özellikle iç görüntüsü açısından. Evet.
Şimdi diktim. Bakın bu sefer geri geliyorum. Aynı noktalardan. Bakın burada şurayı bir sağlamlaştırmak adına hele hazır iki ipi birbiriyle denk gelmişken şöyle güzelce bir sıkıştırıp düğümlüyorum. Buradan sonrasını daha rahat dikebilmek adına. Bakın. Şimdi yoluma buradan devam ediyorum yatayda. Artık şunu çıkartabiliriz. Şu iğneyi de çıkartabiliriz. Yerimizi çünkü net bir şekilde zaten ayarladık artık. Şimdi yataydan devam ediyorum. Aynı yatay hattı takip edeceğiz. Şimdi diğer parçayı alıyorum. Bakın ipin diğer ucunu aldım. Buradan bununla devam edeceğim. Yeniden bakın şu ipin ucunu burada sabitliyorum. Güzelce bir. Bakın şimdi geri geliyorum. Şimdi bu iki ipi tekrardan bağlıyorum güzelce. Şimdi bu ipi içinden yürüteceğim, gizleyeceğim. Temiz bir görüntüsü olması açısından. Şimdi artık bu noktada ne yapıyoruz? Kapağımızı dikeceğiz. Bu işi hallettik. Bakın düzgün bir şekilde. Şimdi artık kapağımızı dikelim. Evet. Şimdi tam köşe noktasına ipi getiriyorum. Ve tam bu noktadan başlıyor. Şimdi buradaki önemli noktamız şu. Önden giderken dikiş izimizin görünmemesi için bakın şöyle 2 tane ilerliyoruz ya. Şu 2 tane ilerlediğimizi nereden ilerliyoruz? İlmeğin içinden.
ilmeğin içinden geçtik. Şimdi karşıdan çıkıyoruz. Gerçekten en zor şey kameranın karşısında bunları yapmak. Şimdi bakın yine 2 tane ilmek ilerliyorum. İlmeğin arasından. Yine bakın 2 tane ilmeğin içinden kayıyorum bu tarafa. Zaten bakın 14 taneydi ve biz 28 ilmekle başlamıştık hatırlarsanız. Yani her bir deliğe 2 ilmek denk gelmiş oluyor bu durumda. Yine arkadan çıktım. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Bakın önden geçerken bu şekilde 2 tane ilmeğin içinden geçiyoruz. Şimdi bu şekilde ilerleyeceğiz. Daha sonra dikeceğiz. Aynı şekilde geri geleceğim bir de. Şurayı çift hale getireceğim. Hem daha sağlam olması açısından hem de şu deride daha düzgün bir görüntü olması açısından. Gideceğim, geleceğim. Şimdi kapağı monta edip hemen geliyorum. Evet, şimdi bakalım neler yaptık. Öncelikle çıt çıtlarımı bakın kapağıma göre ayarladım ve doğru noktaları bulup çıt çıtlarımı hemen diktim. Pardon, geçirdim yani. Şu an astarın içinde. Astarı en son aşamada yapıyorum çünkü bu aparatlar astarla çantanın arasında kalması gerekiyor. Sonrasında işaretlediğimiz yan ortalar vardı hatırlarsınız. Oraya normal kendi ipinden bakın aparatlarımızı, kapak aparatlarımızı taktık. Bu çantamızın ağzının şöyle pileli bir görüntüye kavuşmasını sağlıyor. Hemen bakalım. Şöyle göstereyim. Bakın çantamızın ağız kısmının bu şekilde şöyle pileli bir hal almasını sağladı. Çok daha güzel bir görüntüye kavuştu bu sayede çantamız. Çift çalışmamızın sebebi şu köşeler kalkmasın diye. Yani çift isterseniz bir tane ortadan da çalışabilirdiniz. Şu köşeler kalkıp durmasın diye 2 tane çıt çıtlı olarak çalıştım. Bakın astarımı da güzelce içine iğneledim. Şimdi astarımı dikeceğim ve artık çantamız bitmiş olacak. Gerçekten çok güzel bir çalışma oldu. Kapağın şu kilitleri takarken nasıl yapıyorum hemen onu göstereceğim. Bunları dikme sebebim bu. Önce bunu dikiyoruz. Bakın önce bunu dikiyoruz. Ağzını kapatıyoruz. Sonra alıyoruz şu çıt çıtlarımızın ağzına şu diğer parçaları takıyoruz. Ve getiriyorum buraya. Tam hizasına bakıyorum. Nereye denk gelmiş? Denk gelen yerlere hemen birer iğne takıyorum. Ve sonrasında oralara mıknatıslarımı geçiriyorum. Ve böylelikle görüyorsunuz bu muhteşem çantayı tamamlamış oluyoruz. Görüyorsunuz 2 tane rafyadan birazcık arttı. Yani 2 tane almanız yeterli olacaktır. Ki gördüğünüz üzere kapağı çift kat çalıştık. Ona rağmen gayet son derece güzel, yeterli gelmiş oldu ipimiz. 2 tane aldığınızda rahatlıkla bu çantayı örebileceksiniz. Popcornlar biliyorsunuz çok ip yer ama yine de 2 tane ip yeterli olmuş oldu. Şöyle arkasına bakalım. Şöyle arka tarafımız. Bakın görüyorsunuz çantamızın şu dikişi
Gayet son derece güzel, makine dikişi gibi bir görüntüsü var. İçinde gördüğünüz üzere hiçbir şey yok. Keçe çalışmadım. Sadece normal astar çalıştım. Ama ona rağmen çantamız tok bir duruşa sahip oldu. Siz dilerseniz yine ekstradan keçe çalışması da yapabilirsiniz. O tamamen sizin isteğinize kalmış. Hemen dilerseniz astarımızı da dikelim ve sonra finalde en son biraz daha geniş bir açıyla çantamızın tamamına bir bakalım. Ve finaldeyiz. Gerçekten çok çok güzel bir çanta oldu. Görüyorsunuz, rengiyle, duruşuyla, modeliyle harika bir çanta hazırladık birlikte. Çok klas görünüyor gerçekten her detayıyla. Hemen açıyorum. Bakın. Bakın bu çift kapak gerçekten şahane bir oldu. Görüyorsunuz ağız çıt çıtımız. Ağız çıt çıtını hiç açmadan doğrudan bakın eşyalarınızı rahatlıkla alabilirsiniz. Her seferinde aç kapa yapmak zorunda değilsiniz. Çok dar bir ağız değil bu. Ama isterseniz de büyük parçalar için açabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben bunu kullandığım zaman hiç açma gereği duymuyorum. Zaten yanından bakın rahatlıkla eşyalarınızı alabiliyorsunuz. Şahane bir duruşu, şahane bir formu oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve bu çantayı benimle buraya kadar örmüşsünüzdür diyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup beğenilerinize, yorumlarınızla bana destek olursanız çok mutlu olurum. Biliyorsunuz abonelikler tamamen ücretsiz. Bir başka videomda daha görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.